Hocam siz cerrah mısınız yoksa doktor mu? Doktorluk onun aslında temeli. Ama temelin üzerinde bir ihtisas olarak genel cerrahi ihtisasım var. Ama yani kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sorsanız benim için herhalde doktorluk cerrahlıktan hala daha önde duruyor derdim. Orada nasıl bir ayrım var hocam? Şimdi tıp biliyorsunuz eskiden çok daha genel bir uygulama alanına sahipti ve hani ne doktorlar cerrah dahiliyeci diye bölünüyordu en başta. Yani doktorsanız işte cerrahi işlem de yapıyordunuz. Hastanın başka sorunu varsa onu da tedavi ediyordunuz. Bu giderek bilgi birikimi arttıkça alt gruplara bölünmeye başladı. İşte dahiliye branşlar, cerrahi branşlar. Cerrahlar daha sonra kendi içlerinde dallanmaya başladılar. İşte kalp damar cerrahları, beyin cerrahları, genel cerrahlar. Bu şekilde aslında daha küçük, daha spesifik alanlara gittik. Biz şu an mesela hepatobiliyer cerrahi bile ayrı bir alt branş olarak görüp öyle icra ediyoruz. Ama bütün bunların temelinde sonuçta bir tababet var. Bir doktorluk eğitimi üzerine kuruyorsunuz ve benim açıkçası cerrahi seçerken hani düşündüğüm şeylerden biri şuydu. Ben tıbbın bütününü çok sevdim. Yani eğitimim boyunca da çok sevdim. Hala da öyle hissediyorum. Bir dahiliyeci olduğunuz zaman cerrahiden vazgeçmiş oluyorsunuz. Yani bir dahiliyecinin merakı ve ilgisi devam ediyor diye cerrahi bir uygulama yapması mutat değildir. Ama siz cerrahi seçtiğinizde dahiliyeyi istediğiniz gibi hala daha takip edebiliyorsunuz. Ben bunu olabildiğince korumaya çalıştım. Hala daha ben dahiliyi pek çok makaleyi okurum. Bu bana yakın olan gastroenteroloji ağırlıklıdır. Bana yakın olan onkoloji ağırlıklıdır ama ben hani okuduğumda sadece cerrahi literatürü değil onların da güncelinde ne varı mutlaka hala ödevmiş gibi okurum. Dolayısıyla aslında cerrahlıkta dahiliyeci yanınızı daha canlı tutabiliyorsunuz. O benim için bir cerrahi seçmemde önemli bir karar verdirici faktördü. O yüzden yani doktorluk kimliği bence hala cerrahinin içinde kaybolmuş, gitmiş, unutulmuş eski bir hatıra değil, aktif yaşatmaya çalıştığım bir özellik. Peki yaşatamazsanız ne olur? Aslında yani hukuken hiçbir şey olmaz, tıbben hiçbir şey olmaz ama bence daralırsınız. Yani o iyi bir şey değil. Hastayla ilgilenirken kurduğunuz bağ tabii ki spesifik bir alanda çok iyi olmanız çok iyi bir şey. Ona hiçbir şey demiyorum ama belli şekilde belli özelliklerini kaybeder ki bu benim aslında yaşamayı sevdiğim bir şey. Bir hastanın hani bana başka sorununu da hani hocam kime gideyim diye bile olsa danışması hoşuma gidiyor. Bunu bir örnek üzerinden anlatma şansınız var mı? Mesela ben size pankreas cerrahisi için geldim. Yani aslında bir sürü örnek var ama ben size çok güncel bir örnek olduğu için daha bugün konuştuk. Çarşamba günü bir ameliyatın arifesinde buradan Seda 25 çok sevdiğim bir hasta. Selam göndereyim. Seda ile bizim tanışmamız sanıyorum o 17 yaşında falandı. 2000 yılında başlar. O zaman ben İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyordum. Bir özel sendromu var. Kanser olmayan iyi huylu sinirde ve deride çıkan çok sayıda nörofibromatoz denen fibromlar yüzünden periyodik olarak aslında cerrahinin gerekliliği farklı organlarda oluşan bir hastalıkla yıllardır çok da inanılmaz bir dirençle başa çıkıyor ve mücadele ediyor. Çok çok da iyi gidiyor. Yani benim öğrendiğim çok şey vardır Seda Hanım'dan. Nasıl mücadele edilir gibi en başta. O zamanlar bu sendromu dışında karaciğerinde yaklaşık bir handbol topu büyüklüğünde düşün yani 20 santim kabaca çapında bir dev hemanjiyomu yüzünden ameliyat için serviste o zaman karaciğer pankreas safra cerrahisi servisinde İstanbul Üniversitesi'nde değerlendirilmiş ve ameliyatı çok riskli bulunmuştu. Karaciğerin neredeyse sağ lobunun tamamını dolduruyordu bu. Çok da minyon yapılı bir insan. Yapılmamıştı. Ben ondan sonra yollarımız ayrıldı. Bir daha görmedim. İkinci görüşüm 14 yıl sonra 2014 ya da 15 yılında benim Almanya'dan Türkiye'ye döndüğüm kurumda oldu. Artık hemanjiyom daha da büyümüş ve Seda nefes alamaz hale gelmişti. Bir tarafı mideye bastığı için yemek yiyemiyor, bir tarafı diyaframa bastığı için nefes alamıyor. İyice daha da kilo kaybetmiş ve hani yürüyemez derecede nefes darlığı çeker halde geldi. Böbrek üstü bezlerinde de bir sürü yine aynı hastalıkla ilgili olarak kist oluşmuştu. Ben
hemanjiyom enüklasyonu denen bir şekilde karaciğerinden bir şey olmadan o büyümüş, o zaman da 25 santime falan ulaşmıştı. Hemanjiyomu aslında olduğu yerden doğurttum. Yani bir çocuk doğurmak gibi bir şey oldu onun içinde. Böbrek üstü bezindeki dev kistlerini de açtım, boşalttım. Ve çok ciddi bir hacim kazandık karın içinde. Ondan sonra Seda Hanım'la benim bağım hiç kopmadı. Periyodik olarak bana gelir, dertleşiriz. Diğer göz sinirleri üzerinde olan, göz arkasında olan işte gelişmiş dokuların işte ara sıra temizlenmesi gerekiyor. Onun için beyin cerrahisi, işte spesifik çalışan işte kulak burun boğaz hekimleri tarafından ameliyat edilmesi gerekiyor. İşte çarşamba günü bir tanesine işte hani hazırlanıyor şu an. Seda bana bundan yaklaşık herhalde 20 gün, bir ay evvel acil olarak geldi. Hocam dedi, ben hani yaklaşık bir haftadır çeşitli acil kliniklerine başvurdum. Devlet hastanesi ve özel hastanelerde. Bana işte dermatolojiye git dediler. Acil hekimleri bir takım ilaçlar verdi. Acaba yeni bir makyaj ürünü mü kullanıyorsunuz gibi sorular soruldu. Ama baktığınızda dört dörtlük bir fasyal zona geçiriyor ve oküler zona herpes virüsüyle oluşur. Yani zonanın tümü öyle. Aslında körlüğe kadar gidebilecek çok çok ağır ve acil bir tablodur. Çok tipik bir özelliği vardır. Vücudun tek tarafını tutar. Yani ortadan kalemle çizilmiş gibi bir şeyin hani yüzün bir yarısında olduğu bir durumda hani bunu bir kozmetik malzeme kullanımına bağlamak aslında biraz mantıksız. Çünkü hani kim tek taraflı kullanır kozmetik ürünü? Niye bir tarafta oldu öbür tarafta olmadı dediğiniz anda aslında zonayı düşünmeniz lazım. Ben hızlıca tedavisini başlatıp enfeksiyon hastalıkları bölümüne sevk ettim ve bir hafta yatırılarak gözüne de kalıcı bir hasar oluşmadan tedavi edildi. Şimdi siz demin söylediğim hekimlik bağını kurmamış olsanız, o hastanın sizi sadece cerrah olarak tanıyor olsa böyle bir sorunu size anlatmaz bile. Anlatması bu kanalı açıyor. Sizin onu hala hatırlıyor, biliyor olmanız doğru tedaviyi başlatıyor. O yüzden hani bunun gibi pek çok başka örnek de var ama çok güncel olduğu için ve benim konumdan da çok uzak olduğu için söylemek istedim. Bu bağı korumak hem hastaya hizmet açısından bana mutluluk veriyor hem de yani doktorluğun özü aslında, ben öyle bakıyorum. Yani yine de aslında o bağ çerçevesinde ilk başvurulacak kaynak sizsiniz. Yani onun da tabii bir çerçevesi olması lazım. Ben kimsenin benden daha iyi bildiği bir uzmanlık alanında ona değil bana gel demem. Ama bana gelip cerrahi kontrol sırasında böyle bir şey soruyorsa en azından ben doğru, mesela bu hastada olduğu gibi ben yatırayım sizin tedavinizi vereyim demedim. Bunun muhatabı enfeksiyon hastalıklarıdır deyip o bölüme götürdüm ve yatırılarak tedavi edildi. Ama hani o triyajı yapabilecek bilgiye sahip olmanız gerekiyor bence.